Keşke videonun başında 100 euro Yunanistan'da nasıl imparator gibi bir gün geçirirsiniz diye video yapsaydık. Değil mi? Dünyanın 7 harikasından bir tanesi Rodos heykelini anlatmaya gidiyoruz. Şu üstü açık Audi sigorta dahil 60 euroydu. Buradan isterseniz arkamdaki teknelerle birçok Yunan adasına gidebilirsiniz. Adayı Araplar ele geçiriyorlar. Kalıntıları hurda olarak satıyorlar. Hem gece hem gündüz görülmeli. Budapeşte gibi, Paris gibi. Bence Rodos'un da gecesi çok güzel buraların. Deniz, kum, güneş Yunanistan'da her yerde görebilirsiniz. Ama bunun bu kadar iyi korunması geldiğinizde sizi de cezbedecek. Ben bilmiyordum mesela bu kadar Türk yaşadığını Rodos'ta. Bir Türk Osmanlı kafesi var. Onları da gösterelim size. Nasıl burada yaşamak keyifli mi? Salatalar 6 euro, uzo 10 euro şişesi. Yunanistan'ın Rodos adası gezimiz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yemeğimizi yedik. Bu bizi 1 saat götürür. Günde 6 yemek yediğimiz için öğün. Kardeşim ben diyete başladım. Sizleri de kilo aldıracağız. Kordonda almıyorum. Çok şanslıyım ya. Bundan hiç şikayetçi değilim. Darısı başınıza. Gece kokoreç yiyip yatıyorum ama yakıyor demek ki. Zihnim çok çalışıyor. Şimdi size birazcık bilgiler verme zamanı geldi. Kordonda yürürken arkamda gördüğünüz standlar buradaki şnorkel olsun, günübirlik tekne turları olsun katılabileceğiniz yerler. Burada sabah sizi alıyorlar bizim Türkiye'deki gibi. Akşama kadar adaları, koyları gezdiriyorlar. Bunu yapabilirsiniz. Zaten bunların hepsini detaylıca açıklamada yazacağız. 2. Biz şu an nereye gidiyoruz? Biz şu anda zamanında var olduklarına inandıkları dünyanın 7 harikasından bir tanesi Rodos heykelini anlatmaya gidiyoruz. Şimdi şuradaki kilisenin olduğu yere gideceğiz. Burada olduğuna inanıyorlarmış heykelin. Ve dünyadaki 7 harikadan tek ayakta kalan yapı hangisi? Giza piramitleri Mısır'daki. Nereden biliyorum? Nereden biliyorsun? Deniz Pehlivan söyledi. Ben anlattım. Evet. Şimdi burada biraz size hikaye anlatmak istiyoruz. Çünkü burası zamanında çok değerli, zengin bir kentmiş. Burada çok yüksek bir heykel varmış. Onu da çizimlerde, işte tablolarda vesaire olduğundan dolayı varlığına inanıyoruz. Mesela Babil'in asma bahçeleri de onlardan bir tanesi. Burada olduğu düşünülüyormuş ama hiçbir kalıntı yok. Yani parçalar var ama bütünlüğünü kanıtlayamıyormuşuz. Şimdi burada biraz dolaşacağız. Hem de size bunu anlatacağım. Peki sence bu bir efsane olabilir mi kardeşim? Efsane olabilir de olmayabilir de çünkü buluntular ve çizimler var olduğunu söylüyor. Bu biraz Yunan mitolojisine Yunan mitolojisinin o hep güç gösterisi var ya. Tanrıları adama. Evet, six packs'leri var. Abi tanrılar sonuçta bütün inandıkları tanrıların hepsinin bir gücü vardı. Kas bunda da. Kas, yani güçsüz bir tanrı olabilir mi? Olamaz. O yüzden yaptıkları heykellerde de hep bu gücü öne çıkartıyorlardı. Tanrılarının o heybetini göstermek için. İşte burası da o turistik noktalardan bir tanesi. Şahane bir liman. Burası tarihi bir liman aynı zamanda. Zamanındaki ticaret merkezi olarak biliniyor. İleride kaleye kadar da gezebiliyorsunuz. Hava çiçek. Devam. Çok güzel. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İşte bu heykeli milattan önce 300'lü yıllarda, yani düşünsenize 2400 sene önce Rodos kuşatmasını püskürten halk yapıyor. Ve güneş tanrıları Helios için adanan bir heykel aslında. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki bu heykeli kentin liman girişine o teşekkür mahiyetinde yapıyorlar, konumlandırıyorlar. İşte az önceki o liman girişinde böyle bacaklarını açmış bir şekilde şehre girmeye çalışan tekneleri selamlayarak durduğu söyleniyor ama birçok kaynakta da mimari olarak bunun mümkün olmayacağını ve o kadar büyük dev bir yapının oraya konumlandırılmayacağını söylüyor bilim adamları. Peki günümüzde niye biz bu heykelin kalıntılarını göremiyoruz? Çünkü depremlerle beraber yok oluyor ve tamamen yıkılıp sular altında kalıyor. Hatta öyle ki milattan sonra 600'lü yıllarda adayı Araplar ele geçiriyorlar ve kalıntıları hurda olarak satıyorlar. İşte dünyanın 7 harikasından bir tanesi olarak bilinen Rodos heykelinin günümüzde hiçbir kalıntısı elimizde yok. Ancak girişte geyik heykelleri var. Temsili olarak onlar konumlandırılmış ama ne yazık ki elimizde tutabileceğimiz bir örneği olmadığı için varmış gibi tam anlamıyla not edemiyoruz tarih kitaplarımızın sayfalarına. Buraya geldiğinizde de Rodos'u gezerken Rodos heykelini bir değinip anlatmak istedim. Çünkü çok önemli bir detaydır. Şimdi buradan isterseniz arkamdaki teknelerle birçok Yunan adasına gidebilirsiniz. En çok Simi'ye gidiliyor. Simi buraya günübirlik tercih edilen bir ada olarak geçse de isterseniz gidip Simi'de de kalabilirsiniz. Çok güzel orada da
deniz, kum, güneş keyfi yapabiliyorsunuz. Ben daha önceden de onlara gitmiştim. Daha burada gidecek bir sürü ada var. O yüzden beni de gezdirin de zaten biz bunların hepsini böyle ayrı ayrı kartlar olarak hazırlamayı planlıyoruz. Videolarını da sizlerle paylaşırım ama gitmeden önce Yunan adalarına ya Deniz'le Sezer ne yapmıştır diyorsanız açıklama kısmına bakabilirsiniz. Orada sizler için gittiğimiz bu adaların gezi kartlarını da paylaşacağız. Şimdi Eskişehir merkezine doğru yürüyoruz. Harika bir havada. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu anda Rodos'un böyle Suriçi bölgesi gibi diyebilirim. Eskişehir merkezindeyiz. Tabi burada çok ünlü Rodos'un bir kalesi var. Şövalyelerin 14. yüzyılda o Jan şövalyeleri Akdeniz'i komple onlar yönetiyorlar zaten. Amaçları da güvenliği sağlamak ve bu kentleri kurmak. Buraya geldiğinizde insan şunu hissediyor arkadaşlar. Çok net söyleyeceğim bir detay var. Deniz, kum, güneş Yunanistan'da her yerde görebilirsiniz. Neredeyse bütün adalarda. Ama bunun bu kadar iyi korunması inanın bana ilk geldiğinizde sizi de cezbedecek. Gerçekten çok şahane bir şekilde restore etmişler, ayakta tutmuşlar. Bir uyum içerisinde antik kenti günümüze kadar adamlar taşımayı başarmışlar. Biraz burada dolaşacağız. Yani burada kaleye falan da çıkarız, bakarız. Frappe falan içeriz, bir dolaşalım. Aynen. Yani şu bile çok... Salep içelim. Salep içelim. Hadi gel. Bu bile çok keyifli şu anda. Sezer daha önce gelmemişti. Evet. Çok beğendi o da. Ne diyorsun? Dediğim kadar var mı? Vallahi güzel. Yani insanın savaşası geliyor. Senin aklına kim geliyor böyle yerlerde? Cüneyt Arkın rahmetli. Buradan rahmetli yaptım. Ben çok severdim arkadaşlar. Tüm Cüneyt Arkın filmlerini ezbere bilirdim. Ben Kara de. Murat, Battal Gazi, Çok izlerdik değil mi Hain eskiden? Antoine. Aynen. O yüzden biz buraya girerken de şeyi hissettik. Sen savaş sahnesine giriyormuşsun Aynen. gibi, sete gibi. Dın 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 dın. Hatırlıyor musun? Aynen. Ve en güzeli de şu. İnsan bu bahsettiğimiz bütün yerleri gezerken iki detayı çok iyi görüyor. Orada bak 5 dakika ileride deniz, kum, güneş keyfi yapıyorsun. Yürüyorsun 5 dakikada tarihin içindesin. içindesin. Harika. Hemen altındaki gibi şeyler var. Dükkanlar var Dükkan. sağlı sollu ama kaliteli. Alaçatı'dakilere benziyor biraz daha. Ve çok rahatsız etmeden böyle çok saygılı, seviyeliler insanlar genel olarak ya. Hiç şey yok yani öyle. Gel abi, haydi abi. Sevdim. İyi. Burayı hatırlıyorum. Buraya gelmiştim yıllar önce. Bu ağaçları falan da hatırlıyorum. Çok güzel tavernalar var, restoranlar var ama akşam güzel oluyor burası. Bazı şehirler vardır. Hem gece hem gündüz görülmeli. Budapeşte gibi, Paris gibi. Bence Rodos'un da gecesi çok güzel buraların mesela. Işıklı oluyor değil mi? Tabii şu ışıkta. Şimdi herkes şu an denizde. Tabii. Akşam burası rengarenk olacak, Oo, cıvıl cıvıl olacak. İnsan seli. Peki fiyatlar nasıl? Aynı mı içeride Bakalım. beraber? Kanka döner 15 euro Bir oldu anda ya. 5 euro arttı mesela. Döner ya. Buraya gelmiyor. Yok yani buralar böyleyse ben Santorini, Mikonos düşünemiyorum. Mikonos'ta örnek vereyim. 8.40'a soda içtim arkadaşlar. Her Mikonos duyduğumda aklıma bu geliyor. Yani 8.40 soda nasıl olabilir? Ya popüler kültür diye bir şey var da kardeşim bunu da her Kanka yere işte etmeyin ama ya. artık dünyada net gördüğümüz bir şey var. Zengin çok zengin, fakir çok fakir. Arayı bitirmişler. Her yerde var bu. Eskiyle ben düşünüyorum. Notlarıma falan baktım. Şok oldum. O yüzden Bedava değil mi eskiden? eskiden bedavaymış. Euro olarak da bedavaymış. Bu Covid'den sonraki yaşanan enflasyon Denge menge kalmadı. her şeyi bitirdi abi. Aşılar ıvır zıvır derken her şeyi bitirdiler. Belki de bilerek yaptılar. Ama yine söylüyorum Bali'dir, Phuket'tir candır. Harbi oralar can ya. 50-100 dolara kral gibi geziyorduk abi. Avrupa'ya Ya bak mesela yorulduk ya hemen bir 10 dolara masaj masaj yaptırıyorsun. Çok daha keyifli oluyor. Burada 10 dolara 2 tane kola alıyoruz ya. Neredeyse yani. Neyse Allah. Şimdi şehrin en ünlü yerlerinden bir tanesi Hipokrat Meydanı'ndayız. Kalabalıktan da anlayacağınız üzere burası komple trafiğe kapalı oluyor. Aslında bu Hipokrat'la alakası yok ama öyle koymuşlar ismini. Bu çeşmede buranın en ünlü simgesel yapısı. Etrafta bir dünya restoran, kafe vesaire var ama hani burası aşırı turistik noktası. En çok merkez diyebileceğimiz yer. Daha güzel yerler size önereceğiz. Buradan da bak kanka şuraya doğru gittiğinde arada bir Türk Osmanlı kafesi var. Tabii cami falan da var. Onları da gösterelim size. Çünkü 1500'lü yıllarda Osmanlı burayı fethettiği zaman 1900'lere kadar hakimiyet altında tutuyor burayı. Çok ciddi değil, 400 sene. 400 ya. Bu etrafımızda gördüğünüz her şey de sonradan restore edilip yapılıyor zaten. Ya bir de burası hep savaşlar vesaire gördüğü, istilalar gördüğü için birçok yapıyı sonradan restore ederek de günümüze getirmişler. Ama gezerken en azından güzel bir yerde olduğunuzu hissettiriyorlar. Bunu çok iyi korumuşlar. Helal olsun. Bu sokakta bir yerde olması lazım. Onu da gösterelim gelmişken gel. Baksana Game of Thrones sahnesi gibi lan. Şunu falan çok iyi restore etmemişler mi? Bak burası da çok güzelmiş Sezer. Ya adamların tabelaları bile çok güzel değil mi? Değil mi? Çok nizami yapmışlar. Helal olsun.
Böyle ara sokaklardan şu an kaybolarak gidiyoruz. Gerçekten bunun bile keyfi başkaymış Rodos'ta. Taşlara bakar mısın kardeşim? Çok şık yerler vardı. Ay. Şimdi az önce biraz tarihi bilgi verdik ya. Niye? Çünkü o dönemde yapılan camilerden bir tanesinin içerisindeyiz. İbrahim Paşa Camii. Burada bunun gibi daha bir dünya cami varmış ama aktif olan tek cami burasıymış. Gel Sezer kardeşim. 500 yaklaşık olarak yıllık bir camimizi görüyorsunuz. Hatta burası UNESCO koruması altında girecekmiş, restore edilecekmiş. Burayı kapatıp diğer camiye geçilecekmiş. Burada da bir amcamız var. Neydi amcamızın ismi? Ahmet amca. Ben uzaktan duyamamıştım ismini. Burada yaşıyormuş. Amca burada kaç tane Türk var peki yaşayan? 4000-4500 Türk işte. Şimdi tam diyemeyeceğim. 5000 de olabilir, 4500 de olabilir hani. Bu Türkler mübadele zamanında gitmeyen yani Türkler mi sonradan gelenler mi? Onlar buranın yerlisi bunlar. Yerlisi. Yerlisi. Vay be ben bilmiyordum mesela bu kadar Türk yaşadığını Rodos'ta. Orada esnaf kız da vardı çünkü o da Türktü. Evet mesela İslamköy yine ayrı orası da. mesela Fethiye'de buradan giden zamanında insanlar olmuş mübadelede. Rodoslular var çünkü. Var. Orada benim Dünür yaşıyor. Yalı taksi durağı var. Biliyorum. Onun karşısında bizim Dünür yaşıyor. Öyle mi? Annesi. Yani çok şey geliyor değil mi? Bağ kopmuş gibi, başka ülke gibi ama dil kalıyor, kültür kalıyor. Evet. Nasıl burada yaşamak keyifli mi? Keyifli. Çünkü insanlar çok dikkatimizi çekti. Güler yüzlü, mutlu, saygılı. Kimse aceleci değil, sinirli değil, Hayır, öfkeli değil. hayır. Kışın sıkılmıyor musunuz mesela burada? Biz alıştık artık. Değil mi? Alışmaya bağlı. Biz alıştık artık. Çok kalabalık ama değil mi? Bayağı bir turizm var bu sene. Yazın, şimdi yalan söylemeyeyim, 120 bin kişi kadar olur. Günde. Vay nüfusa bak. Zaten Rodos'un nüfusu 120 bin. Evet. O kadar da turist oluyor. Şeyde fark ettik ama pahalanmış buralar. Her taraf. Evet değil mi? Her taraf. Her taraf. Yani Demek ki yorum yapmıştık da bu konuda haklıymışız. Yorumumuz doğru çıktı. pahalı. Yalnız burası değil, her taraf. Var mı Türkiye'den selam söylemek istediğiniz? Aleykümselam ya. Akrabalar var. Akrabalara da selam. Akrabalara selam. Sağ ol abi. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Size de. Eyvallah abi. Böyle de bir anısı oldu. Çıkalım. Ben bu kadar insan yaşadığını tahmin etmiyordum burada ya. Bayağı yaşıyormuş. 5000 kişi dedi. Kişi dedi. Ahmet amca da müezzinlik yapıyor. Burada da 3 defa ezan okunuyor. Evet, öğle, ikindi akşam. 5 kere okunmuyormuş. Sabah ve yatsı yok. Akşam. Bir de nüfus yok diyor zaten diyor. 2 kişi namaz kılıyoruz diyor. Ya da cumaları Araplar falan geliyormuş tatile gelenler. Diğer camilerde bayramdan bayrama açılıyor. Öyle mi? Buralara gelirseniz camimize uğradığınız zaman Ahmet abi bulursunuz Ahmet abi. Hoşça kalın. Bakın çok güzel bir ağaç buldum. Diğer camiye doğru giderken göreceksiniz sağ tarafınızda. Böyle gölgesinin serinliği resmen üzerinize akıyor. En güzel yanı da ne biliyor musunuz? Trafiğe her yer kapalı. Bak şurada da bir tane cami var. Burası da onların çarşıları. Çarşının içerisinden yürüyerek buraya kadar geldik. Günün yorgunluğunu atmak için bir kahve içelim dedik. Yani frappe içelim dedik daha doğrusu. Onların ünlü soğuk kahveleri. Şöyle benim daha önceden de geldiğim bir mekana geldik. Gelin göstereyim böyle. Gizli bahçeli. Çarşının hemen arkasında böyle çok izole, sakin bir yer. Çok huzurlu ya. Serin bir yaz başlangıcında Rodos'tayız. Kafamız çok iyi, tertemiziz. Dedik ya günün yorgunluğunu huzur dolu, huşu içinde bir yerde atalım. Geldik kafemize ve frappemizi söyledik. Frappe bizde 2P ile söylenen ama bunların frappe olarak söyledikleri Yunanlıların bir aslında kahve
Ama içerisine sütle beraber karıştırıyorlar, şekerle beraber. Buna böyle bir isim veriyorlar. Soğuk içiliyor. Bir tane söyledik, 4.90 bunun fiyatı. Sezer'in kahvesi de Americano'su da 4.20 idi. Ben bu işi anlamadım arkadaşlar. Bir şey mi? Onun kocaman, köpüklü. Bizimkisi kahverengi. Güzel. Siyah kahve ama çok güzel. Kahvesi Güzel. lezzetli bu arada. Şey kullanıyorlar, bu Hausbrand var ya. Bu ya Almanya, Avusturya markası. Geçen seninle bir yerde bir şey attık, hatırlıyor musun? Dondurmacı vardı. Meksika'da, Cancun'da. Bilmem ne Fresh müydü? Öyle bir şey var ya, dondurma. Ögündaz mı? Heh. He. Dedi ki Danimarka mı Almanya mı? Amerika markasıymış. Almıştır Amerikalılar onu. Biri alt YouTube'a yazdılar, ne atıyoruz? Bizim bilgi bu kadar. Çok iyi atarız. Her şeye inanmayın. YouTuber'lar böyle. Gerçeği. Kamera arkası. Şimdi burada Afiyet olsun kardeşim. kahve keyfi yaparız, sonra gün batımı izlemeye gideriz. Tabii. Nasıl, işimiz mi var? Yani. Biz deniz kenarına gideriz gün batımında. Ha, İnşallah oradan batıyoruz. bu taraftan batıyor. Sabah gittiğimiz yerden batıyor. Bu çok iyi. Denizin oradan yani. Çok iyi. En sevdiğimiz. Hadi gidelim o zaman. Bekleyen mi var? Yok. Hiç. Hesap vereceğimiz birim var. Akşam bir de ahtapot. Ahtapot da yeriz. Evet. Oradan da bir kulübe gideriz akşam. Allah Allah. Ulan iyi ki, Sevdiğin ne söyler? iyi ki evlenmedik ha. Şu an evliler ekrana ekmek bandı ya. Diyor ki Allah cezanı versin. Şehir merkezinde biraz dolaştık. Oraya şimdi gece ayrıca gideceğiz, gezeceğiz, göstereceğiz size. Merak etmeyin. Biraz gün batımını izleyelim dedik. Ama araba kiralayacağız. Siz onu muhtemelen sonraki bölümde izleyeceksiniz. Şöyle bir yer bulduk Sezer'le. Şunu üstü açık arabayı kiralayalım dedik. Sabah 10'da alalım. Burada araba fiyatları 35-40 euro arkadaşlar. Şu üstü açık Audi sigorta dahil 60 euroydu. Bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. O yüzden hem benim kanalımı hem de Sezer Yılmaz kanalını takip edin. Bildirimleri açın. Sonraki bölümde böyle görsel şöleni güzel olan ada manzaraları izleteceğiz size. Ne istiyor? Bir tek ehliyet mi istiyor? Ehliyet. O kadar. 30 euro da depozit veriyoruz. Yani 30 euro ne ya? depozit değil. Şimdi 30'u veriyoruz. Yarın da diğer kalan 30'u ödeyeceğiz. Çok uygun değil mi? Çok yani şöyle, diğer adalarda mesela biz küçücük arabayı 70 euroya kiralamıştık. Değil mi? Orçun abi Bana da çok için. ucuz geldi. Bence yazın bu daha pahalı olur kanka. Tabii yazın Şu an daha sakin diye. Sezon dışındayız ya ondan. Hayırlı olsun. Yani onun diğerini kiralayacağımızda üstü açık. 20 euro ekstra verdik. En azından bir kere kiralayacağız. Sonuçta bir sürü insan izliyor. Sırf sizin için. O yüzden beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi gün batımı izlemeye gidiyoruz. Keşke videonun başında 100 euroya Yunanistan'da nasıl imparator gibi bir gün geçirirsiniz diye video yapsaydık. Değil mi? Değil mi? Özellikle buraya gelince bunu daha iyi anladık. Evet. Orada var ya, oraya gitmeyin. Orası çok Orası kötü. çok pahalıymış ya. Çok pahalıydı Bir de orası. baksana bak neredeyiz. Denize sıfır yer bulduk. Burayı Instagram bir hayalin peşinde sanın. Hala takip etmiyorsanız Sezer'i de Sezer Yılmaz hesabından takip edin. Dedim ki ne yapalım ya Rodos'ta, bilmediğimiz yer neresi? Herkes standart yerleri söyledi. Turistik yerleri söyledi. İstisnasız. Burayı çok az kişi söyledi ve burayı söyleyenleri de otelde çalışanlardı. Evet. Dedi ki Meltemi diye bir yer var. Geldik. Salatalar 6 euro. Uzo 10 euro şişesi. Ahtapot 16 euro. Balıklar 8-10 euro. Sardalyalar falan. Yani şok olduk. Ve denize sıfır bir yerdeyiz. Gün batımını tam göremeyeceğiz. Orası çok rüzgarlıydı. Vazgeçtik. Ama gerçekten Hani de buraya gelmişiz. lezzetini de merak ediyorum Bence var çok ya. iyi, biliyor musun? Lezzet de iyi çıkarsa çok da iyi. Meltemi'deyiz. Meltemi'nin puanı da iyi. Yani gerçek anlamda Instagram'da popüler olmayan bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bakalım lezzet nasıl olacak. Kardeşim peki Meltem ismi nereden geliyor? Meltem rüzgardanmış işte. Evet. Esintiden. Bunlarda da öyleymiş. Yüzümüze vuran o Meltem var ya, işte onun ismi oradan çıkmış 1979'dan beri. 50 yıllık neredeyse ya burası. Eski bir restoran. İnşallah. Bak, Güzel bir restoran ama. bak Sezer. Kalamar 15 euro. Kalamaki. Tamam mı? Bak Salataki. ilginç bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şurada şey vardı. Makarnalar var. Bolognese mesela 9 euro. Kıymalı makarna 9 euro. Çok ucuz. Çok iyi. Yani şaşırıyorum. yiyemezsin kardeşim. Denize sıfır. İstersen şezlong şemsiye de kullanabiliyor musun? Bak şöyle midye geldi. Bu koca tabak 11 euro. Tabi büyük göründüğüne bakmayın. Bu sonuçta şey olacak. İçi dolu. İçi boş olacak. Onu yiyeceğiz şimdi. Midye Ay, dolu. şunun büyüklüğüne bak Sezer. Şöyle geldi bak. Kocaman. değil mi bu? Steam. Buharda. Buharda pişiriyor ya. He? Ekmek gibi. Çok iyi. Bayıldım. Çok iyi be. Bunu seversin sevmezsin. Damak tadı sonuçta. Bu herkesin yiyebileceği bir şey. Evet. Biz Denizden babam çıksın yerim. Egeli olduğumuz için kolay yiyoruz böyle şey. Alıştık çocukluktan. Deniz mahsulü konusunda bizden çok daha iyiler ve bizden daha ekonomikler. Evet. Lezzet olarak şu an her şey harika başladı. Çok iyi. Ben ahtapotu çok merak ediyorum. Bunlar ahtapotla çok iyiler ya.
Ben daha burada kötü ahtapot yemedim. Ben de. Yunan'da. İyiler ya. Kötü değiller yemekte. Ahtapot geldi. Sezer beğenmedi. Şöyle kesmişler. Ben de çok oralı olmadım. Çünkü ahtapot böyle kesilerek sunulmaz bir kere. Bunun bir ayağını görmem lazım benim. Sert ve dışını kurutmuş. Evet. Yani daha pamuk gibi olması lazım. Ya kötü değil lezzet anlamında ama burada bunu yemem. 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Geçiyoruz. Ya da 6. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Yani ahtapot sınıfta kaldı. Kalamarla hakkımızı devam edelim. Allah'ım lütfen bu güzel çıksın. Kalamaki. Bunlar şey yapmıyor fark ettin mi? Sos yok yanında limonla Yoğurt geliyor. sosu değil mi? Evet. Ben 10 üzerinden 8 verdim ya. Ben çok beğenmedim. 8 ya. Maksimum. Afiyet olsun. Ben yerim kardeşim. Afiyet olsun. Yani işte o yüzden dünyada gittiğimiz bir yere size hep ne yapıyoruz? Şeffaf olmaya çalışıyoruz. Beğenmedik biz burayı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Kişi başı da bayağı yemek yedik ama 30 euro para verseniz bile verdiğiniz paranın karşılığını aldığınızı düşüneceğiniz bir mekan değil. Çünkü çok daha iyilerinde ben yedim. Daha önceden de Rodos'a geldiğim için. O yüzden beni de gezdirinde kurma amacımız zaten buydu. Mesela orada bir Rodos kartı yayınlayacağız. Diğer alternatif bütün restoranlar, oteller hakim olduğumuz için ve bildiğimiz için sizlerle kartın içerisinde paylaşırız. Açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Ne oldu? Restoran fiyaskoydu. Restoran bazen de event oluyormuş ama yarınki private event olacakmış. Onu sordum. Şu anda restoran çok bir şey yok açıkçası. İçeride insanlar var, yemek yiyorlar ama öyle diskolu patlamalı yok. O zaman merkezi Şuradakine bir de gidelim. Şurada bir sahil ama çok soğuk. Gel gitmeyelim. Ya bu bizim şansımıza millet denize Baba, bu giriyor. ne Biz ya? montla geziyoruz. Çok soğuk. Şu Çok an soğuk. esiyor arkadaşlar. Bence 19-20 derece anca var. Yazın geldiğinizde siz böyle olmaz yani. Biz şu an daha yaz başlarında olduğumuz için biraz Türkiye'de çok serindi. Olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Tutuyorduk. Mayıs'ta gelin. Gelmeyin. Ekim'de gelin, Eylül'de gelin. Ya da yazın çok sıcaklarda gelin. Şimdi merkeze doğru gidelim artık yavaştan akşam oluyor. Buranın gecelerini de bir görelim ne yapıyorlarmış. Çünkü Geceler. çocuk genç ya kanı kaynıyor. Duramıyor bak. Burası aynı zamanda bir parti adası olarak da biliniyor. Çok böyle barlar, evet diskolar var bir Allah sürü. Allah. Göreceğiz. Göreceğiz kardeşim. Şimdi biz kesin gidiyoruz. Parti deyince Kimse... de kim geliyor akla? The Sezar Yılmaz. Ya şimdi onlar düşünsün. Bakalım neler varmış. Öyle bir akşam bir mekanda dolaşırız. Hem de buranın gecesini görürsünüz sizler de. O yüzden de videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Nasıl gidiyor şu anda? Vallahi yorumlarımız arttı. Sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, İyi bak. bir şey olduk. Daha da iyi olsun. Bize en öne çıkarsın. Niye diyor söyleyeyim. Bak çok samimi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son dönemde bu kadar aktif, bu kadar gezi planı şeklinde içerik üreten Çok az kanal. çok az kanal kaldık. Evet. O yüzden bizleri destekleyin. Ya, Please. böyle boş içerik üretmektense en azından katma değerli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim de bunu istikrarlı yapmamız için sizin destekleriniz önemli. Umarım aynı zamanda da keyif alıyorsunuzdur. Tabii inşallah. Yeterince yalakalık yapmışsak. Şimdi buranın akşam trafiğe kapalı en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Burası da Koykos adında. Üstü otel, içerisi falan çok şıktır. Alt katı da restoran. Yemekleri de çok iyidir. Ulan burada yemek yiyecektik işte. Hata yaptık. Hep böyle şey oluruz. Yani Keşke neyse. keşke demeyeceğiz ya. Evet iyi ki yaptık en azından deneyimledik. Biz kazık yedik siz yemezsiniz. Hayatta yediğin kazıklara deneyim deniyor ama görüyorsunuz çok ambiyansı olsun, yemekleri olsun harika bir yerde. Böyle bir dolanacağız burada. Heh. Cadde var. Tek burası var gibi zaten. Burası, Bitti galiba. burada en güzel cadde burası. Bir tane var. Evet. Başka da yok. İleride de sabah gezdiğimiz o şövalyelerin, kalelerinin olduğu yer vardı. Baksana buranın tasarımı falan da çok güzel ya. Çok şık. Kedi bile uza içmiş. Şarkıları falan güzel, ambiyansı güzel. Neyse daha 3 gün buradayız nasılsa. Hakkımızı burada kullanırız. Daha gideceğimiz çok restoran var. Orfani Doğu Caddesi buranın ismi. Burada böyle bir dünya barlar var. Bakmayın şu an buranın böyle sakin olduğuna. Gece geç saatlerde hele yazın ortasında yıkılıyor. Böyle sağlı sollu mekanlar var. Biz şöyle bir yürüyüşe çıktık yemekten sonra. Zaten öyle çok eğlenceli seven insanlar değiliz. Artık bizlik değil. Ama gelmişken göstereyim. Böyle bir sürü farklı club da var. Hem bar, hem gece kulübü, hem eğlence ortamlarının olduğu yer burası. Sen burada bir dünya tur alabiliyorsun. Çok güzel böyle anlatmış. Nerelere gidebileceğini gösteriyor. Simi en meşhur adalardan bir tanesi. Günübirlik gidebiliyorsun. Asıl yer Lindos. Güneydeki en güzel yer olarak biliniyor Rodos'ta. Böyle beyaz evler var. Siz onu sonraki bölümde izleyeceksiniz. Sonra bir Kelebekler Vadisi var. Ben buraya gittim. Dediler ki en çok kelebek olan dönem yaz dönemi. 5 tane gördüm toplam. Oha.
Hiç yoktu. Hiç yok ya. Şanssızlıktır belki, bilemem. Böyle turlarla da gidebiliyorsunuz bireysel, ama biz araba kiraladık mesela. Yarın üstü açık arabamızda efil efil gideceğiz. Gece hayatının merkezi orasıydı ama bir tane daha gece hayatı merkezi var. Şu size gösterdiğimiz cadde var ya. Buradan o kalenin olduğu, surların olduğu yere gidiyorsun. Aha. Orada bir dünya barlar var. Ama gidelim oraya. kopma yeri oraydı. Şöyle bir gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şimdi Eskişehir merkezine geldik yine. Bakın gece çok güzel oldu. Sokaklarda böyle dolaşıyoruz. Macao diye bir yer var. Şu arada olması lazım herhalde. Bir bakalım. Ya mekanın ismi bu ama bak burası da tam gece yarısı doluyormuş. Şimdi girmek istemedik. Böyle şık bir ambiyansı var. Kokteyl bardı burası da. Hafta içi olduğu için, bir de bu tam yoğun zamanı olmadığı için birçok yer çok sakin. Ama olsun, bunun da keyfi başka. Ben sakinliği daha çok seviyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bak çok güzel böyle sokaklardan akşam keyfi yaparak yürümek bile keyifli doğrusu. Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. Gündüz gösterdiğim yerleri bir de gece görelim. Bak burası da ünlü bir mekan. Romeo adında. Bir akşam da burada yemek yeriz. Böyle meydanda ağaçların altında. Şarkı tanıdık geliyor mu? Şinelay yavrum, şine şinelay bizim şarkılardan. Bak. Sabahki çeşmenin olduğu meydana kadar geldik böyle çarşının içerisinden dolaşarak. Şurada bir kalabalık var Sezer. İstiyorsan gel. Oraya bakalım. Şu ana kadar en kalabalık gördüğümüz yer 10 kişiydi. Hadi gel bir bakalım ne varmış. Ve sabah 6.30'dan beri ayakta olan bir Deniz yaklaşık 17 saatlik bir çekim sonrasında artık videonun kapanışını yaparken size biraz Rodos'un özetini yapmak için hazır. Gözler birazcık artık çökmüş olsa da. Dünya turumda Karayipler'den sonraki bir anda videoya başladığım yer Yunanistan oldu. Gerçi bundan sonra bir anda hiç belli olmaz bana. Bir bakarsanız Türkmenistan'dan çıkarım. Bir bakarsanız İzlanda'dan, ama Fethiye'ye bu kadar yakın bir konumdayken Rodos'a bir de kapı vizeleriyle artık gelebildiğimiz için sizlere güzel böyle bir yakın yerlerin de videolarını yapmak istedim. Hem de biraz biz kendimizde deşarj olmak istedik. Yoğun dönemler başlamadan önce. Çünkü siz burada sakin bir Rodos gördünüz ama muhtemelen Temmuz, Ağustos, Eylül gibi dönemlerde geldiğinizde burası tıklım tıklım olacak. Çok da bundan eminim. Her ne kadar bugün şehri size birazcık özetlesem ve böyle tarihe falan çok boğmadan böyle Yunanistan'ın o turistik kafasıyla gezdirdiğim bir bölüm olsa da aslında ben buraya birçok kez geldim ve o bahsettiğim çoğu restoranı da, mekanları da, gece kulüplerini de biliyorum. O yüzden zaten biz şimdi burayla ilgili bir tane Rodos gezi kartı hazırlayacağız. Beni de gezdirin, açıklamaya bırakırım. Buraya gelecekseniz o kartı alıp gelin asıl. Çünkü burası bizim günlük videolarımızın, aslında hayatlarımızın bir parçası. Gezi rehberi değil tam anlamıyla. Gezi rehberlerini hazırlamak çok daha zor ve çok daha zahmetlidir. O yüzden o kartların içerisinde sadece tabii ki Rodos değil, Bali'de var, Phuket'te, Prag'da, Barcelona'da o kartları alarak sizler de çok rahat bir şekilde bizim bahsettiğimiz ülkeleri ve şehirlere çok keyifli bir şekilde başka bir kaynağa ihtiyacınız olmadan gezebilirsiniz. Çünkü içeride 20 sayfa kadar bir yazı ve aynı zamanda 20-30 dakikalık videoyla o kenti çok hakim bir şekilde anlatıyoruz. Ben mesela size bugün daha önce deneyimlemediğim restoranlara götürdüm, değil mi? Beğenmediklerim de oldu. Ama o kartın içerisinde asıl önerdiğim yerleri görebiliyor olacaksınız. Çünkü ben de gitmediğim yeri deneyimlemek istemiştim. Ama kartlarda sizi daha doğru yerlere yönlendiriyor oluyoruz. Birazcık kazığı biz yiyoruz. Keyfini siz sürün gibi oluyor ama emin olun şu ana kadar 10.000'den fazla insan bu kartları indirip kullanıyorsa ve hiç şikayet almamışsak sebebi bu işi doğru yapıyor olmamız. Bizlere desteklerseniz mutlu olurum. Hem Rodos kartları hazırlayacağız hem başka adaların da kartlarını yayınlarız. Burası birazcık daha şehirleri, destinasyonları göstermek için bir video günlüğü. Orasıysa gezi rehberi şeklinde olacak. Size aslında birazcık orada balık tutmayı öğretiyoruz. Böylece siz de o kartı aldıktan sonra rahatça her yere gidebiliyor olacaksınız. Merak etmeyin. Güzel bir ada ama daha hiçbir şey görmediniz. Ben size sadece Eskişehir bölgesini, yakın yerlerini gösterdim. Ama burası arkadaşlar 250 kilometre kıyı uzunluğu olan 50'den fazla plajı ve bu 35 tanesinin de mavi bayraklı plajı olan dev bir ada. Aslında bir sonraki bölümde hani demiştim ya araba kiralayacağız diye. O arabayla ben sizi daha mavinin, daha köylerin, daha kırsalın olduğu yerlere götüreceğim. O yüzden muhtemelen Rodos'tan birkaç tane daha bölüm yaparım. Tabii yine içine restoranlar da,
turlarda önerilerimi de plajları da koyarım ama asıl onlarla beraber bir Rodos'u bütün olarak görüyor olacaksınız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten bundan haberdar olabilirsiniz. Bize bu kadar yakın bir konumdaki adaya gelip sizlere bu insanların kültürlerini gösterip yiyip içip bir gün boyunca neler yaptığımı ve yapabileceğinizi anlattım. Dünya turumda her yerde yaptığım gibi. Bence çok keyifliydi. Özlemişim. Aylardır video çekmiyordum. Benim için de hani böyle hatırladığım ama tam böyle idrak edemediğim bir duygu gibiydi bugün. Kameraya bile alışamadım. 2-2,5 aydır bir şey çekmiyordum. Çünkü dünya turlarında çok yoruluyoruz ve bizim de dinlenmeye ihtiyacımız oluyor ve duruyoruz tabiri caizse. Ve artık bizim de yeniden böyle ayaklanmaya başladığımız, filizlenmeye başladığımız bir yolculuklar serisi başlıyor. Önümüzdeki günlerde zaten bolca birlikte gezeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da haberdar olursunuz. Gerçekten yoruldum. Uyumaya ihtiyacım var. Sonraki bölümde zaten sizlere bu Rodos'un diğer yüzünü, daha da güneyini, daha da adaların, köylerini, beyaz evlerin olduğu yerleri gösteririm. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.